Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda köy ve kırsal kesimlerde günümüzde hala yapımına devam edilen ve geleneksel usuller ile odun ateşinde pişirilen köy ekmeğinin yapılışını izliyor olacaksınız. Çoğunlukla halk arasında bazlama olarak da bilinmektedir. Ekmek için kullanılan malzeme listesini video açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ekmek bittikçe yenisi yapıldığından, ölçüler tartılarak değil göz ile oranlanarak belirlenmektedir. Hamurun mayalanması ve bekletilmesi için kullanılan kaplar olarak bilinen ve geçmişi yüzyıllara dayanan ahşap hamur teknelerinin yerine, günümüzde sağlıklı olup olmadığı tartışılsa da plastik hamur tekneleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüzyıllardır Türkler tarafından yapılıp gelen geleneksel ev ekmeği, genellikle un, su, tuz ve maya kullanılarak yapılmaktadır. Türk mutfağına ait olan ev ekmeği, farklı malzemeler kullanılarak evde kolayca yapılabilir. Ele yapışkan bir hamur elde edilene kadar yoğrulan hamurun üzerine örterek mayalanmasını bekliyoruz. Mayalanma süresi, ortamın ısısına ve kullanılan malzemelerin cinsine göre değişiklik gösterebilir. Hamur mayalanana kadar bahçemizde bulunan çiçek ve meyvelerin görüntülerini sizlerle paylaşıyor olacağım.
Pişirilmiş ekmekler genellikle ekmek selesi üzerinde soğumaya bırakılır. Bu seleler, üzerinde çeşitli meyveler kurutmak için de tercih edilmektedir. Mayalanan hamuru, yapılacak ekmek sayısına göre bezeleri ayırıp bir süre daha dinlendirmeye bırakıyoruz. Genellikle köy ve kırsal kesimlerin mutfaklarında bulunan ve yöresel yemeklerin pişirilmesi, bazen de ısınmak için ateşin yakıldığı şömine adı verilen öge, mimari yapının bir parçasıdır. Odun ateşinde pişen yemeklerin lezzetli olması, yemeğin türüne ve pişirme yöntemine göre değişse de odun ateşinin yemeğe verdiği aromadır. Yemek pişirmede kullanılan saç ayağı, ateşte yemek pişirmek için tava ya da tencerenin üzerine oturtulduğu, üçgen biçiminde ve 15-20 cm yüksekliğinde ayakları olan demirden yapılmış bir mutfak gerecidir. Ekmek pişirmek için kullanılan saç genellikle dökme demir veya çelik malzemeden yapılır. Bu tür malzemeler yüksek ısıya dayanıklıdır ve eşit şekilde ısıyı iletir. Ekmek hamurunun fırın üzerinde düzgün bir şekilde yayılması ve eşit pişmesi için yüzeyinin pürüzsüz olması önemlidir. Ekmeği pişirme sırasında ekmekteki veya saca dökülen unları süpürmek için tasarlanmış süpürge kullanılır. Bu süpürge başka amaç ve temizlik işlerinde asla kullanılmaz. Ekmek hamurunu açmak için yöresel adıyla yastıgeç ya da yastıgaç olan hamur tahtası kullanılır. Dinlendirilmiş hamur bezelerini hamur tahtasının üzerinde 30-35 cm büyüklüğünde açıp pişirme işlemine geçiyoruz. Bu işlem diğer pişirilecek ekmekler için de tekrar edilecektir. Her iki tarafı da pişen ekmekleri kenara alıp bir tencerenin kapağı üzerinde döndürerek kenarlarının da iyice pişmesini sağlıyoruz.
Normal ekmeklik hamurdan artan ve çoğunlukla çocukları sevindirmek için pişirilen küçük ekmeğe yaşadığımız bölgede külür denilmektedir. Videoyu buraya kadar keyifle izlediğinizi umuyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olarak desteklerseniz sevinirim. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Hayal ettiğiniz hayatı yaşamanız dileğiyle. Yaşamın keyfini çıkarın.